Herkese merhaba. Bugün bir kamp videosu çekmiyoruz. Kamplarda elektriği nasıl temin ediyoruz, suyu nasıl temin ediyoruz? Sizden en çok aldığımız sorular. Bugün elektrikle ilgili bir video çekmek istedik sizlere. Şimdi bizim toplamda 2 adet güneş panelimiz var. 1 adet de 100 amperlik lityum akümüz var. Elektriği aslında bunlarla sağlıyoruz. Bir de invertörümüz var. Bu invertörle birlikte de 12 voltluk enerjimizi 12 voltu 220 volta dönüştürüyoruz ve 220 voltta kullanacağımız eşyalarımızı o şekilde kullanıyoruz. Elektriği nereden bakıyoruz, kontrol ediyoruz? Önce oradan başlayayım. Sonra neler kullanıyoruz onları göstereyim tek tek istiyorum. Şimdi bizim bir panelimiz var. Bu panelde de şurada aslında şeyi görebiliyoruz, elektriği. Yani 13.6'lık aslında full akümüz dolmuş durumda. Şimdi biz elektrikle neler yapabiliyoruz karavanda? Mesela ışıklarımızı hemen şöyle açayım. Işıkları kullanabiliyoruz. Kapadım. Boşuna elektriği kullanmayalım. Onun haricinde şimdi benim telefonum mesela şarj oluyor. Ay düşüyordu. Telefonumu şarj edebiliyorum. Type-C girişi olan, çakmaklık girişi olan aletleri biz burada şarj edebiliyoruz. Örneğin telefon bir şeyimiz. Bu da şarjlı bir ışığımız bizim. Bu ışığı da aslında oradan şarj edebiliyoruz Type-C girişiyle. Onun haricinde 12 voltla çalıştırdığımız bir diğer şey ise kombimiz. Kombiyi de yine 12 volt elektrikle çalıştırıyoruz ve buradan hem ısınmamızı sağlıyoruz hem de sıcak suyu. Yani tabii bunlar gazla oluyor ama oradaki o şeyin çalışması, sistemin çalışmasını 12 volt sağlıyor. Bir de bizim alarmımız var. Şu yukarıda gördüğünüz üzere. Bu alarmı da yine 12 volt enerjiyle çalıştırıyoruz. Ve son olarak gaz dedektörümüz var. Gaz dedektörümüz de hemen aşağıda. Onu da aynı şekilde 12 voltla çalıştırıyoruz. Bunların haricinde buzdolabımız var. Bizim buzdolabımız kompresörlü. Bunun da aslında elektriği 12 volt ve 12 volt elektriği kullanıyoruz buzdolabında da. Onun haricinde mover'ımız var. Mover'da da yine mover'ımızın kumandasını göstereyim, burada böyle duruyor. Mover'da da yine 12 voltluk enerjimizi kullanıyoruz. Ocağımız var. Ocağımızda da yakarken, yani şimdi böyle yakmayayım, çatlıyor çünkü, çıt çıt yapıyor yani açma şeyi. Onda da yine elektrik kullanılıyor ve o da 12 volt. Aynı şekilde fırın için de aynı şeyi kullanıyoruz ve fırında da aslında gazla aynı çalışıyor fırınımız ama o gazı yakmak için buradaki panelden, yani panel diyeyim artık buna, elektriği kullanıyoruz ve o yakmasını, çıt çıtı elektrikle sağlıyoruz. Televizyonumuz var. Televizyonumuzu kullanırken de 12 voltta kullanıyoruz. Aslında bu televizyonumuz 220 voltluk bir televizyondu. Biz bunu dönüştürdük. Yani sağ olsun Gencer bizim için bunu dönüştürdü. 12 volta çevirdi. Ve şu an 12 voltta televizyon da kullanabiliyoruz. Şimdi kısaca 12 voltta kullandıklarımızdan bahsettim. Videonun başında da söylediğim gibi bizim bir de invertörümüz var. Bu invertörle 12 voltu 220'ye dönüştürüyoruz. Onun için de istersen invertörün şeyini göstereyim. Nereden açtığımızı, açma kapamasını. Sonra neleri çalıştırdığımızı göstereyim. Hemen biz panelini şuraya yaptırdık. Buradan böyle on yapıyoruz bunu. Açıyoruz invertörümüzü. Açtıktan sonra kahve makinemizi çalıştırabiliyoruz mesela. Kahve içelim mi? İçelim. Yap bakalım. Açılacak, bayağı sürüyor bu. Tamam, bunun açılmasını bekleyelim. Ondan sonra bir kahve içeriz. Hem gerçekten çalışıp çalışmadığını size göstermiş oluruz. Sonra saç kurutma makinesi. Saç kurutma makinesini de gösterelim. Hadi gel. Burada can sahnesi uyuyor. Şöyle açalım. Şimdi burada bizim 220 girişimiz var. Oraya taktım kurutma makinesini. Bir de şu detayı da vereyim. Bizim invertörümüz 1000 watt'a kadar, yani 1000 wattlık. Biz bir şeyleri alırken, yani 220 volt olan 1000 watt'a kadar çalışıyorsa eğer bunu alıyoruz. Mesela buna bakıp da almıştık. Bu 1200 watt. Bunu en son şeyde çalıştırırsa, ya çalıştırıyor ama şöyle oluyor, hemen bitiyor böyle, bir performansını yiyor. O yüzden ben bunu mesela ilk kademede çalıştırıyorum. Bunda hiçbir şey olmuyor. O benim saçımı kurutmama yetiyor.
Genelde buna dikkat ediyoruz. 1000 Watt'a kadar almaya çalışıyoruz. Mesela kahve makinemiz 800 Watt. O yüzden o hiç zorlamıyor bizi. İşte filtre kahve makinemiz var mesela. O da öyle 800 Watt. Alırken bunlara dikkat ediyoruz açıkçası. Eğer 1000 Watt'ı geçmiyorsa sıkıntı yok. Ama böyle 1200 Watt vesaire aslında bu tarz şeylerde, 2 kademe olanlarda yine bizi kurtarıyor. Bunu da çalıştırabildik. Yani elektrik ihtiyacımız yok. Dışarıdan bir elektriğe bağımlı değiliz. Güneş panelimiz yetiyor. İşte güneş panelimiz, akümüz, invertörümüz. Bunlar karavanın olmazsa olmazları. Şimdi Ahmetcan'la ben de evden çalışıyoruz. Evden çalıştığımız için aslında karavana çok geliyoruz ve karavandan da çok fazla çalışıyoruz. Karavandan çalışmamızı sağlayan da yine bu 220 volt enerji. Çünkü bilgisayarları onunla şarj ediyoruz. Yani invertör bizim karavanları şarj etmemize de olanak sağlıyor. Genel itibariyle bu şeyler hani paneldir, işte güneş paneli, hani güneş paneli, invertör, akü bize yetiyor aslında. Hani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Eğer güneşin altındaysak full. Ama diyelim ki hani bazı kamplar şöyle oluyor. Özellikle bunu mesela Yunanistan'da çok gördük. Bazı kamplarda böyle yukarıya tente yapıyorlar ve güneşi kesiyor. Güneşi kestiği durumda bizi mesela 2 gün idare ediyor ama 3. gün çıkarmıyor. 3. gün elektrik almak durumunda kalıyoruz. Böyle case'lerde yaşıyoruz. Çünkü kullanıma da bağlı. Yani çalışıyor oluyoruz mesela. Sürekli bilgisayarımızı şarj etmemiz gerekiyor. Veya işte buzdolabı sürekli çalışıyor hani içi dolu olduğu için. Kahve bağımlısı bir çiftiz. Sürekli kahve içiyoruz gibi. O yüzden hani kullanıma bağlı olarak yetmiyor. Yani belki daha az kullansak, çalışmıyor olsak, bilgisayarı şarj etmesek yine yeter. Bu tarz durumlar oluyor. Ama hani hiç bunları da yaşamayalım, biz full yapalım diyorsak da o zaman bizim akümüzü yükseltmemiz gerekiyor. Ama şu an bu durumda bize yettiği için biz 100 amperlik bir aküyle idare ediyoruz. Bir sıkıntı da yaşamıyoruz açıkçası. Bu şekilde karavandaki elektrik durumumuzu, elektriği nasıl temin ettiğinizi, neleri çalıştırdığını size kısaca anlatmak istedik. Yine sorularınız olursa videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kahveyi de yap bakalım hadi. Ha, kahveyi yapayım. Doğru. Kahvemi içerken videoyu kapatayım. Hemen kahvemizi yapalım. Ve Can uyanıyor. Kahvemiz oldu. Kahvemi içerken videoyu kapatıyorum. Dediğim gibi eğer sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolarda da görüşmek üzere.